Огонь на подавление! Враг сзади по левому флангу! Противник на северо-востоке! Противник! Северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Заметьте, противник на юго-западе! Вражеская... Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Rusların birden ortaya çıkan ayısı Burlak ana muharebe tankı. Bildiğimiz üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz tepe noktasına gelmiş durumda. Bu olay üzerine Rusların sakladığı sistemler de ortaya çıkmaya başladı. Çünkü gerçek bir savaşa girebileceğinden ana güçlerini sahaya sürmekte. Burlak tankı da el altından görüntülenen bu gizli araçlardan biri. Peki bu tank Rus Armata varken neden ortaya çıktı? Özellikleri tam olarak neler veya bu ultra keskin görüntüsünün altında neler var? İncelemeye başlayalım. Ana muharebe tankları, savaşın başından sonuna kadar kara sahanı korumak için en önemli ateş gücünü oluşturur. Ne kadar hava kuvvetleri savaşın kaderini değiştirse de başarılı bir kara harekatı olmadan sonuca ulaşamazsınız. İşte bu yüzden de modern tank projeleri ülkeler için gerçekten önemli. Bu ülkelerden biri de Rusya. Bildiğiniz üzere Rusya dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip. Yani koruyacağı kara sınırı gerçekten fazla. Bunun da farkında olacaklar ki ellerinde 25.000'den fazla tank var. Hatta gizli olarak üretilip envantere girenler de var. Videomuzun konusu da zaten onlardan biri. O yüzden gelelim bu görüntüleri basına sızan Burlak tankına. Öncelikle bu tank bazı olaylar sonucunda ortaya çıktı. Rusya'nın çektiği sıkıntılar sonucunda diyelim. Övmeden veya gömmeden önce olayları bilmemiz gerekli. Başlangıçta Ruslara modern tanklar lazımdı ve bu uğurda çalıştılar. Çünkü karşılarında gelişmiş Avrupa tankları var. Buna karşı Ruslar da bu zorluğu aşmak için Armata programını ortaya koymuşlar ve gerçekten güzel bir proje. Ama kendisine sıkıntılarından Burlak'ın asıl sebebi diyelim. Armata eksik olmasa ortaya çıkmazdı. Özellik olarak Armatalar ilk operasyonel insansız kuleye sahip. Bu da çok hızlı tepki ve otomatik kilit atmak demek. Yani birden fazla tankla daha rahat mücadele edebilirsiniz. Devamında da çift beslemeli bir topu var. Yani tankınızın ateş mekanizması bozulduğu zaman diğer besleme noktasında atışa devam edebilirsiniz. Standart tanklar bu duruma çok maruz kaldığından kritik diyelim. Son olarak da yetenekli bir zırha ve aktif koruma sistemlerine sahip. Aktif koruma geldiğimiz çağda öne çıkmışken bitirici olabilir. Gördüğünüz üzere tüm eksikleri kapatabilen bir tank. Tabii kapatır kapatmasına ama bu mümkün olmadı. Normalde yıllar önce envantere girmesi gereken tank halen daha kullanımda değil. Sorunları ise belli. Tank sıfır olduğundan yeni bir altyapıya ihtiyaç duymakta. Yeni bakım ekibi, yedek parçalar ve fabrikalar. Haliyle bunlar da para demek. Tek sorun bu da değil, tankın üretimi de çok yavaş. Son teknoloji bir ürün olduğundan test aşamaları uzun ve üretimi gerçekten zor. Rusya'nın son zamanlarda ekstra ambargolara da maruz kaldığını düşünürsek durum aslında normal. Tabii bunun da üstesinden gelmişler. Daha birkaç hafta önce bahsi geçen gizli tank ortaya çıktı ve Armata programının yerini alacağı iddia edildi. Ortaya çıkış hikayesi bu şekilde. Araca gelirsek bu yeni tankın adı Burlak ve aslında sıfır bir tank değil, yani kulesi hariç. Diğer tüm sistemlerinin T-80 tankına ait olduğu söylenmekte. Rusya'nın da elinde binlerce T-80 ve türevleri olduğunu varsayarsak mantıklı diyelim. Sorunlarını akıllıca olarak çözmüşler. Tabii sadece kulesi yenilenmiş. Bu mu yeni tank diyebilirsiniz. Ancak tankın sadece kulesinin yenilenmesi bile ona çağ atlatır. Çünkü tanklar ön yüzüyle savaşır. Genellikle gelen tüm mühimmatlar tankın kulesine isabet eder. Aynı şekilde de ateş gücünü kulesiyle sağlar. Demem o ki şasenin aynı kalması bir problem değil. Ki zaten şasede de değişiklikler mevcut. Bunu da anlatacağız. O zaman madem öyle gelelim yeni tanklarını incelemeye. Özellik olarak Burlak için temelde daha çok kulesine bakmak durumundayız. Çünkü dediğim gibi şase tamamen aynı. Buna bağlı olarak da bu yeni tanka ileri bir modernizasyon projesi diyebiliriz. Eskisine oranla karşılaştırarak girersek en önemli farkı çift beslemeli topa sahip olması.
Bu sistem tankı son derece ölümcül kılmakta. Düşünün ki bir tankın her zaman topunun takılması veya bozulması ihtimali vardır. Ama o ihtimal şu anda Burlak'ta yok. Tek bir besleme yuvası bozulduğunda diğerinden atışına devam edebilmekte. Modern armatadan alınmış bir özellik. Uzun bir kulesi olmasının da aslında sebebi bu. Topa gerçekten çalışmışlar. Tabii tek bu da değil, çift besleme demek 2 kat hızlı atım da demek. Bununla insansız kuleyle de birleşince tek bir burlak 3 tanka bedel diyebiliriz. Çünkü atış konusunda bunlar yeni nesil hareketler. Ek olarak kuledeki bir diğer bölüm barut tahliye noktalarına bakalım. Net bir bilgi yok ama tahliye kısımlarının kuleye entegre bir şekilde gizlendiği söylenmekte. Sonuçta ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama duman çıkan noktaları da var. Mesela Burlak'ın kulesinde bolca reaktif sırf ve Afgan savunma sistemi var. Bu da demek ki Armata kulesi kadar kabiliyetli değil. Bu yüzden yeni eklemelerle aradaki açık en aza indirgenmeye çalışılmış. Armata kulesi daha sade. Sırada biraz da şaseye bakalım. Yani önceki T-80'lerden veya 90'lardan alınan alt kısma. Bakalım eklemeler var mı? Şasede doğal olarak en standart eklenti reaktif zırh. Bu 35 milimetreden daha büyük kalibreli mühimmatlarla aktif hale gelip patlamakta. O patlama etkisi de gelen mühimmatı durdurabilir. Normalde çok iyi bir özellik ama Ruslar için normal. Çünkü bunun arkasındaki tank zırhları ince. Kalın olsa ikisi birleşse durdurulamaz olabilirdi. Tabii Ruslar için yılın büyük bir kısmında bataklıklar her yerde olduğundan tankın hafif olması gerekli. Onların savaş doktrinleri bu şekilde hafif yapılmış. Devamında ise palette de bazı yenilikler görüyoruz. Bu yenilik aslında küçük bir düzeltme. Tankın performansını arttırmaya yönelik daha taneli bir yapıya geçilmiş. Eklenen kuleyi oturtabilmek için bir güncelleme diyebiliriz. Son olarak kapatmadan Altay tankıyla karşılaştırmak isteyenler olacaktır. Sizin yerinize hızlıca yapalım. Durum olarak Altay Burlak'tan oldukça ağır ve zırhı kalın. Lakin Altay bunun dışında kulesinde pek de bir zırh barındırmamakta. Ve ön kısmında bulunan top zırhı doğrudan vurulup parçalanmaya açık. Ancak Burlak son derece minimal bir yapıya sahip. Kulesi ufak tutulmuş ve ince şekillerde yapılmış. Kuleden vurulması daha zor. Deneyim seviyesi ve farkı diyelim. Bir de Burlak buna rağmen güçlü 125 mm bir topa sahip. Yani Altay'la teke teklik mücadelesinde büyük sorun çıkartabilir. Altay'ın Burlak'ı yok etmesi için daha önce görmesi şart. Bizim daha iyi tanklar yapmak için kendi coğrafyamıza göre oluşturmayı öğrenmemiz gerekli. Tabii bunun için de yapmaya başlamak. Sonuç olarak ufukta beliren Burlak tankı, Armata sıkıntı çektiği için Rusların bu boşluğunu kapatacak. Eski T serisi tankların şaselerini kullandığı için aşırı ekonomik bir çözüm bulmuşlar. Çünkü Rusların depolarında çürüyen bir sürü T-80 ve 90 var. Bunları yeni kulesini ekleyerek modern hale getirebilirler. Dediğim gibi bir tankı tank yapan kısım zaten ateş gücü yani kulesi. Son günlerde yaptıkları birkaç tankın fotoğraflarının internete düşmesi bu işe artık başladıklarını gösterir. Bakalım daha yeni neler göreceğiz. Şimdilik geldik videomuzun sonuna. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.